Yıldız taşına hoş geldiniz. Halk arasında burunda kemik eğriliği olarak bilinen ama aslında kıkırdağın eğilip bükülmesinden dolayı burundan nefes almayı zorlaştıran durum septum deviasyonu olarak adlandırılıyor. Bu sorunu gidermek için yapılan ameliyata ise septoplasti deniyor. Bu, toplumdaki pek çok kişi gibi benim de çeşitli sorunlar yaşamama neden olan bir rahatsızlıktı. Öncelikle uyaralım. Eğer doktorunuz size bu sorunla ilgili ameliyat olmanız gerektiğini söylüyorsa ertelemeden olun. Çünkü her olumsuz durum gibi ne yazık ki bu eğrilik de zamanla artıyor ve daha fazla sorun çıkarmaya başlıyor. Ne gibi sorunlar mı? Yeterli nefes alamamak zaten başlı başına bir problem olsa da kitaplarda yazan etkilerini şöyle bir sıralayalım. En sık görülen belirti burun tıkanıklığıdır. Tıkanıklık geceleri daha fazla hissedilebilir ki bu da yanında uykusuzluğu ve uykusuzluktan kaynaklanan sorunları beraberinde getirebilir. Horlama, çabuk yorulma, baş ağrısı, halsizlik hissi bunlardan bazıları. Ayrıca geniz akıntısı ve geceleri ağızdan nefes almak gibi sorunlar nedeniyle öksürükle yaşamak zorunda kalabileceğiniz gibi günlük hayatta da zaman zaman boğazda tıkanıklıklar yaşayabilirsiniz. Boğazda oluşan tahriş nedeniyle de faranjit gibi hastalıklarla daha sık yüz yüze gelebilirsiniz. Tıkanıklık sinüslerin normal çalışmasını engelleyerek sinüzite neden olabilir. Sinüzit bilindiği gibi sık sık tekrarlaması, baş ağrıları, nefes aldırmaması, kronikleşmesi ve ne yazık ki ameliyatın bile kesin bir çözüm olmaması nedeniyle illallah ettiren bir hastalıktır. Üstelik kemik eğriliği sürekli oluşturduğu geniz akıntısı ile de larenjit ve bronşite sebep olabilir. Ve tüm bunlara rağmen yeterli oksijen alamamanızı önemsemezseniz ileride akciğer ve kalp hastalıkları ile de muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz. Tabii tüm bunların yanında işin bir de sosyal boyutu var. Burun tıkanıklığı nedeniyle sesiniz değiştiği için sık sık "geçmiş olsun nezle misiniz?" sorularına maruz kalmak, konuşurken geniz akıntısı nedeniyle zor durumda kalmak, olur olmaz yerlerde gelen öksürme isteğinin getirdiği kötü his vesaire. Oysa hızlı bir ameliyatla kurtulabileceğiniz bir sorun için bunlara katlanmaya pek de gerek yoktur. Bu ameliyatı olmak için çekinenler için kendi ameliyat deneyimlerimden size bahsedeceğim. Yıldız Taşı kişisel bir YouTube sayfası değil. Ancak yine de bu konuda aklımda çok fazla soru işareti olan kişiler olduğunu biliyorum ve onlara yardımcı olabilmek umuduyla bu videoyu hazırlıyorum. Ben bir üniversite hastanesinde muayeneme oldum. Asistan öğrencilerden sonra hocaları da muayene edip ameliyata karar verdikten sonra söyledikleri tarihte tereddütsüz olarak ameliyat için hastaneye gittim. Normal ameliyat süreleri 20-40 dakika arasında değişiyor. Ancak benim sorunum ilerlediği için ve şişmiş olan burun etlerim de yakıldığı için operasyon yaklaşık 2 saat civarında sürdü. Ameliyattan çıktıktan sonra yuttuğum tüm kanı uyanır uyanmaz kustum. Ama narkozun verdiği sersemlik dışında herhangi bir ağrı ya da sızı hissetmedim. Hatta burnumdaki tamponlar ve kan birikmesine rağmen yine öyle güzel nefes aldım ki söylediğim ilk şey nefes almak ne kadar güzelmiş oldu. Öncelikle eğer ameliyatı internetten araştırıyorsanız sizi korkutacak olan ilk şey tamponlar ve tamponların çıkarılması esnasında duyulduğu söylenen o inanılmaz acıdır. Muhtemelen sanki tamponu değil beynimi çektiler yorumuna siz de bir yerde denk geleceksinizdir. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu çok acı verdiği söylenen tamponlar eski tip bez tamponlar. Bende ise resimde görmüş olduğunuz plastik tamponlar vardı. Hala bez tampon kullanan hastaneler var mı bilmiyorum. Ama doktorunuza kullanılacak olan tamponun tipini sorabilirsiniz. Bunun bir sakıncası olmayacaktır. Tamponlar burnumda 8 gün kaldı. Bu sürenin yalnızca ikisinde biraz ağrılarım oldu. Burada dikkat edeceğiniz şey burnunuzu doktorun verdiği serum ile sürekli nemli ve temiz tutmak. Aksi takdirde tamponun üzerinde biriken kan ve mukus nedeniyle burnunuz gerçek anlamda tamamen tıkanabiliyor. Doktorum bana bir de burun içine sürmem için bir yara kremi verdi. Her ne kadar ben kokusu nedeniyle bir süre bu kremi sürmemekte ısrar etsem de yaralar çok kuruduğunda ve ben neredeyse her nefeste bu kuruluğu bir ağrı ile hissetmeye başladığımda merhemin neden önemli olduğunu anlayarak düzenli kullanmaya başladım. Ve emin olun bu da çok rahatlatıcı oldu. Ameliyattan sonraki 2 gün biraz ağrılı, daha doğrusu hassas geçti. Üstelik bu 2 günlük süreçte paket paket peçete bitirdim çünkü burnumdan sürekli olarak kan geldi. Bu durum başta beni endişelendirmişti ancak daha sonra normal bir şey olduğunu öğrendim. Yani ameliyat olacaksanız yanınızda peçete bulundurun. 2 günün ardından geri kalan 6 günde neredeyse burnumda tampon olduğunu unutup normal yaşantıma döndüm. Ama bu arada tavsiye edilmediği halde düzenli olarak ağrı kesici de içtim. Tabii ki burnum aktığında ya da kanadığında burnumu sıkmamaya, tamponları oynatmamaya çok dikkat ettim. Kendinize ne kadar iyi bakarsanız o kadar kolay iyileşirsiniz. 8 gün sonra internette okuduğum korkutucu yorumların etkisiyle tamponları çıkarttırmaya gittim. Doktora da okuduğum yorumlar nedeniyle biraz korktuğumu söyledim. Doktorumun yanıtıysa internete girip başım ağrıyor yazarsanız en iyi ihtimalle kanser olduğunuza kanaat getirerek çıkarsınız oldu.
Ne kadar haklı olduğunu da aslında hepimiz biliyoruz. Çıkartılana kadar fark etmemiştim ancak burnumdaki tamponları zımba dikişler tutuyormuş. Doktorun burnumdan çıkarttığı zımbayı elinde görene kadar burnumun içinden dikiş aldığını fark etmedim. Elindeki cımbızın ucunun burnuma hafiften dokunduğunu sandım, hepsi bu. Adına ağrı diyebileceğim hiçbir şey yoktu. Tamponlar çıkartılırken de sadece küçük bir çekme hissi yaşadım ki o da pek rahatsız edici değildi. 2 tamponun çıkartılması 1 dakika sürdü ya da sürmedi. Tamponların çıkmasıyla da öyle bir nefes aldım ki ciğerlerimin bayram günü o gün olabilir. Bu arada tamponlar çıkarken de elinizde peçete bulundurun. Hoş, ne olacağını bilen doktor zaten elinize tomarla peçete veriyor ama siz yine de tedbirli olun. Çünkü o geçen günlerde burnunuzdan akması gerekip tamponların engellediği ne varsa aniden burnunuzdan gelecekler. Tam iyileşme birkaç hafta sürüyor. Bu birkaç haftada burnunuzdan kurumuş kan parçaları da gelebiliyor. Sonuç olarak ben operasyonda biraz geciktiğim için sinüzit kaynaklı nefes alma sorunlarıyla hala mücadele ediyorum. Ama buna rağmen bu ameliyatın bana iyi geldiğinin ve beni rahatlattığının farkındayım. Tecrübeme dayanarak bu ameliyattan korkmanızı gerektirecek bir şey olmadığını söyleyebilirim. Umarım sizlere biraz olsun fikir verebilmiş ve yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz, daha doğrusu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoda size yardımcı olabildiysem ya da fikir verebildiysem videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Geçmiş olsun.